Antik Mısır'ın binlerce yıl süren hanedan tarihinde yalnızca birkaç isim geleneksel kalıpların dışına çıkmayı göze aldı. Bunlardan biri, hatta belki de en radikali, 18. hanedan firavunu Akhenaton'dur. Onun adı yalnızca firavunlar arasında değil, bütün insanlık tarihinde inanç, iktidar ve bireysel irade konularında açtığı derin tartışmalarla anılır. Akhenaton, geleneksel ismiyle 4. Amenhotep olarak dünyaya geldi. Ancak ilerleyen yıllarda sadece ismini değil, yaşadığı çağın ruhunu da kökten değiştirecek bir dönüşüm geçirdi. Çok tanrılı Mısır inanç sistemine karşı çıkarak tek bir tanrıya güneşin yaşam verici diski Aton'a bağlılığını ilan etti. Bu karar, yalnızca dini yapıyı değil, aynı zamanda Mısır toplumunun siyasal, kültürel ve sanatsal temellerini de sarstı. Onun Aton'a yönelişi basit bir inanç değişimi değildi. Bu bir ideolojiydi, bu bir devrimdi. Kendi el yazısıyla kaleme aldığı ilahilerde, Tanrısını doğrudan güneşin ışığında, her varlığı besleyen saf bir enerji olarak tanımlar. Akhenaton'un gözünde Aton, yalnızca bir tanrı değil, varoluşun kaynağı, zamanın kendisiydi. Bu yaklaşım, çok tanrılı mitolojilerden uzaklaşarak evrenselci bir din düşüncesinin ilk kıvılcımlarını taşıyordu. Fakat bu yeni inanç sistemi bir anda halkın gönlünde yer bulmadı. Amon rahiplerinin gücünü sarsan bu değişim, devlet içinde derin çatlaklar oluşturdu. Akhenaton'un düşmanları çoğaldı. Dostları ise sessizliğe gömüldü. Onun hükümdarlığı süresince sadece inançlar değil, sanat ve düşünce biçimi de yeniden şekillendi. Yüzlerce yıl boyunca tanrıların simetrik suretlerini yansıtan heykellerin yerini, çarpıtılmış beden oranları, samimi aile sahneleri ve doğaya yakınlık gösteren freskler aldı. Ancak bu hikayenin belki de en çarpıcı yanı, Akhenaton'un ölümünden sonra yaşananlardır. Onun adı anıtların üzerinden silindi. Güneş şehrine dair her iz, toprağın altına gömüldü. Adeta yok edilmek, hiç var olmamış gibi gösterilmek istendi. Tarih onun adını unuttu. Ta ki modern arkeoloji onun gölgesini yeniden gün yüzüne çıkarana dek. Bugün elimizde kalan kırık taşlar, yarım yazıtlar ve çölün suskunluğundaki kalıntılarla Akhenaton'un kim olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bir kral mıydı? Bir peygamber mi? Bir vizyoner mi? Yoksa Mısır'ın sapkın bir firavunu muydu? Akhenaton'un hayat hikayesini anlamak, yalnızca onun yaptıklarına değil, kimden geldiğine de bakmayı gerektirir. O, Mısır'ın 18. hanedanı içinde doğmuştu. Bu hanedan, yeni krallık döneminin en güçlü ve görkemli zamanlarını temsil eder. Onun babası 3. Amenhotep, yalnızca büyük bir kral değil, aynı zamanda barışın, diplomatik zekanın ve kültürel zenginliğin sembolüydü. Mısır o dönemde sınırlarını savaşla değil, evlilikler ve ittifaklarla genişletmişti. Sarayda mücevherler kadar mühürler, heykeller kadar diplomatik mektuplar bulunurdu. 4. Amenhotep adıyla doğan geleceğin Akhenaton'u, işte bu ihtişamın ortasında dünyaya geldi. Ancak kaynaklar onun çocukluğu hakkında dikkat çekecek derecede sessizdir. Kraliyet saraylarında doğan bir varisin hayatı normalde taşlara kazınır, papirüslere işlenirdi. Ama bu çocuk hakkında garip bir suskunluk vardı. Belki de bu sessizlik, onun ileride yazacağı isyanın ilk işaretiydi. Annesi Tiye, dönemin güçlü ve nüfuzlu kraliçelerinden biriydi. Babası Amenhotep'ten farklı olarak, soylu ama kraliyet kökenli olmayan bir aileden geliyordu. Bu yönüyle Mısır'ın aristokrat kast sistemini zorlayan bir figürdü. Tiye'nin siyasi etkisi ve dini eğilimleri, Akhenaton'un karakterine ve düşünce yapısına derin bir iz bırakmış olabilir. Bazı araştırmacılar, Akhenaton'un gelecekteki tek tanrılı vizyonunun arka planında annesinin güçlü kişiliğinin yattığını öne sürer. Çocukluğu boyunca Akhenaton'un gözleri sarayın altın duvarlarında değil, belki de gökyüzündeki güneşin parlak yüzündeydi. Kardeşi Tutmos'un erken ölümüyle taht yolu ona açıldığında, bu genç prensin içindeki sessiz fırtına da harekete geçmişti.
Ancak henüz bu fırtınanın ne zaman kopacağı bilinmiyordu. Erken dönem hayatıyla ilgili bilgiler az, hatta neredeyse yok denecek kadar sınırlıdır. Bu, iki şekilde yorumlanabilir. Ya kasıtlı bir karartma politikası uygulanmıştır, ya da Akhenaton gerçekten de arka planda, dikkat çekmeyen, belki de saray hayatına yabancı bir çocuk olarak büyümüştür. Her iki ihtimal de onun ileride yapacağı radikal dönüşümü daha anlamlı kılar. Çünkü Akhenaton'un yapacağı şey, yalnızca yeni bir tanrı sunmak değil, aynı zamanda kendi geçmişini ve atasal izleri de büyük ölçüde reddetmek olacaktı. Mısır'ın en güçlü hanedanlarından birinde doğmuş bir çocuğun, geleneklere sırt çevirip kendi yolunu çizmesi nadirdir. Ama Akhenaton sıradan bir prens değildi. O, çocukluğundan itibaren gölgede büyüyen, ancak bir gün bütün gölgeleri silmeye kararlı olan bir ışıktı. Ve o ışık, yakında Aton'un ışığına dönüşecekti. Mısır tahtına bir firavun oturduğunda, sadece bir kral değil, aynı zamanda bir tanrı beden almış sayılırdı. Bu gelenek, yüzlerce yıl boyunca süregelen kutsal bir sürekliliğin taşıyıcısıydı. Ancak 4. Amenhotep, yani daha sonra Akhenaton adını alacak olan genç prens, bu geleneğe alışıldık şekilde katılmadı. Onun tahta çıkışı hem sessiz hem de tuhaf bir şekilde gölgeli gerçekleşti. Babası 3. Amenhotep'in ölüm süreci hala gizemlerle doludur. Bazı kaynaklar, baba ve oğlun kısa bir süre birlikte hüküm sürdüğünü, yani bir co-regency dönemi yaşandığını öne sürer. Ancak bu dönem, belgelerde açıkça doğrulanmış değildir. Bu belirsizlik, aynı zamanda genç firavunun ilk yıllarının neden bu kadar az belgelenmiş olduğunu da açıklar. Çünkü 4. Amenhotep'in ilk adımları, gölgelerin içinde atılmıştı. Tahta geçtiğinde henüz çok gençti. Devletin ritüel düzeni, tapınak sistemi, rahipler sınıfı ve halk, ondan babasının çizgisinde ilerlemesini bekliyordu. Ve gerçekten de ilk yıllarında 4. Amenhotep bu beklentileri boşa çıkarmadı. Amon'un adına adaklar sunuyor, Teb'deki geleneksel tanrı kültlerine yüz çeviriyor gibi görünmüyordu. En azından yüzeyde her şey olağandı. Fakat bu sessizlik yanıltıcıydı. Asıl değişim içeride, derinlerde başlıyordu. Saray mimarisinde alışıldık formlar korunurken, sanat eserlerinde yeni bir tarzın ipuçları belirmeye başlamıştı. Kendisini idealize eden geleneksel firavun temsilleri yerine, 4. Amenhotep'i daha ince yapılı, uzun yüzlü, kavisli dudaklı ve neredeyse hem eril hem de dişil özellikler taşıyan bir formda gösteren kabartmalar ortaya çıkmaya başladı. Bu bir stil değişikliği değil, bir düşünce biçiminin dışa vurumuydu. Artık kral bir tanrı değil, tanrının hizmetkarı. Kutsal ama insani bir figür olarak gösteriliyordu. En dikkat çekici ayrıntılardan biri ise, Aton'un adının giderek daha fazla görünmeye başlamasıydı. Başlangıçta sadece diğer tanrıların arasında anılan bu gizemli güneş diski, zamanla 4. Amenhotep'in ilahi vurgularında öne çıkar oldu. Özellikle görünmeyen tanrının gücü gibi ifadeler, çok tanrılı düzene karşı doğmakta olan bir fikir evrenine işaret ediyordu. Rahipler sınıfı bu gelişmeleri gözden kaçırmadı. Amon rahipleri, özellikle Teb'de, gücün büyük bir kısmını elinde tutan bir kast haline gelmişti. Ekonomik ve dini otoriteleri, bazen Firavun'unkini bile gölgede bırakabiliyordu. 4. Amenhotep'in, Aton'u merkeze alması ve geleneksel tanrıları geri plana itmesi, bu rahip sınıfıyla kaçınılmaz bir çatışmanın habercisiydi. Ancak henüz fırtına başlamamıştı. Her şey hazırlık evresindeydi. 4. Amenhotep, sessiz adımlarla devrimini inşa ediyordu. Henüz Akhenaton adını almamıştı. Henüz sarayını terk etmemişti. Ama belli ki içten içe biliyordu. Bu ülkenin gökyüzü artık eski tanrıların değil, yalnızca Aton'un ışığıyla aydınlanacaktı. Ve bu ışık yükselmeye başladığında Mısır tarihinin en büyük sarsıntısı kapıdaydı. Akhenaton'un hükümetindeki en kritik ve en tartışmalı dönüm noktası, sadece halkı değil,
Mısır'ın tarihsel yapısını temelden değiştirecek bir devrim olan Amarna devrimi ile başlar. Güneş diski Aton'a tapma kararı sadece dini değil, aynı zamanda siyasi bir başkaldırıydı. Bir firavun, eski Mısır'ın çok tanrılı inanç sistemini terk edip, halkını tek bir tanrıya, Aton'a ibadet etmeye zorlamıştı. Ancak bu devrim, her şeyden önce bir inanç sisteminin yıkılışıydı. Ve bununla birlikte, tarih sahnesinde bir halkın devrimi, bir tanrının öldürülüşü ve yeni bir şehrin inşası başlayacaktı. Akhenaton'un dini devrimi, yalnızca Aton'a inançla sınırlı kalmadı. Dini yapıyı altüst eden bu değişim, Amon tanrısının Mısır'daki egemenliğini tehdit etti. Mısır'ın en güçlü rahip sınıfı olan Amon rahipleri, sadece dini otoriteleriyle değil, aynı zamanda ekonomik ve siyasi gücüyle de büyük bir etkiye sahipti. Akhenaton, Amon'u ve onun yandaşlarını yok sayarak Aton'un yükselmesine yol açtı. Dini tapınaklar resmen yasaklandı. Amon'un ismi her yerde silindi. Bir firavun, devletin en kutsal gücünü yerle bir ederken, halkının ve devletinin eski inançlarından tamamen kopmasına yol açtı. Rahipler sınıfının ve onların kurduğu iktidarın çökmeye başlaması, sadece dini bir devrim değil, aynı zamanda sosyal yapının da yeniden şekillendiği bir sürecin başlangıcıydı. Eski düzenin bu yıkılışı, Akhenaton'un sıradan bir firavun olmaktan çıkıp, tarihte benzeri olmayan bir iz bırakan hükümdar olmasına zemin hazırladı. Akhenaton'un dini ve siyasi değişimi yalnızca Mısır'ın mevcut yapısında bir devrim yaratmakla kalmadı. Aynı zamanda Amarna adı verilen yeni bir başkent kurma kararıyla da tarihe geçti. Bu yeni şehir, Akhenaton'un inançlarının ve ideallerinin somut bir yansımasıydı. Aton'a duyduğu derin sevgi ve bağlılık, bir şehir inşa etme kararına dönüşmüştü. Amarna, yalnızca coğrafi olarak değil, kültürel ve dini anlamda da bir sıfırdan başlama olarak şekillendi. Akhenaton ve Nefertiti, Amarna'nın tam ortasında, Aton'a tapınan bir halk için her şeyin merkezine konmuştu. Şehirdeki yapılar, her biri birer sembol haline gelmişti. Geniş sokaklar, güneş ışığına açık alanlar, Aton'un sembolü olan güneş diski her yerde iz bırakıyordu. Amarna'da eski Mısır'ın katı ritüelleri ve tapınak yapıları yoktu. Bunun yerine halkın katılımına açık, daha basit ve samimi yapılar tercih edilmişti. Kraliyet ailesi, halkla birlikte yaşamayı, sıradan bir halk gibi görünmeyi tercih etmişti. Bu, Akhenaton'un halkla daha doğrudan bir ilişki kurma arzusunu ve inancın bir bireysel deneyim olması gerektiği anlayışını yansıtır. Şehir, dini olduğu kadar sanatın da devrimini beraberinde getirmişti. Mısır sanatında alışılmış olan simetrik, idealize edilmiş figürler yerine, Akhenaton ve ailesinin portreleri daha doğal, hatta bazen gerçekçi bir şekilde çizildi. Akhenaton, vücut hatlarını fazla belirgin hale getiren, fiziksel olarak yumuşak ve zarif bir figür olarak resmedildi. Bu figürler, eski Mısır'ın tanıdık, erkeksi tanrı imajlarından çok farklıydı ve bu da bir devrimi simgeliyordu. Amarna'da Aton'a adanmış bir hükümet kurarak, Akhenaton halkı yeni bir dini anlayışa yönlendirdi. Artık Aton, her şeyin kaynağıydı ve onun ışığı, her varlığı kapsayan bir güç olarak kabul ediliyordu. Mısır halkı, Aton'un tek doğru tanrı olduğuna ikna edilmek zorunda kaldı. Tapınaklar yerini Aton'a adanmış açık alanlara bırakırken, devletin her seviyesinde değişim rüzgarları esmeye başladı. Akhenaton, yalnızca dini yapıyı değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda toplumun genel yapısında da radikal değişikliklere imza attı. Mısır'ın toplum yapısı da Aton'un öğretilerine göre şekillendirilmeye başladı. Ancak bu değişimler halkın büyük bir kısmı tarafından kabul edilmedi ve birçok yerel lider ve rahip bu yeni inancı reddetti. Dinsel devrim, Akhenaton'un ölümünden sonra büyük bir yıkıma uğrayacaktı. Onun ölümünün hemen ardından Amarna'daki Aton tapınakları hızla terk edildi, halk eski tanrılara geri döndü ve Akhenaton'un idealleri tamamen unutturuldu. Amarna şehri de terk edildi ve Mısır eski dini yapısına geri döndü. Ancak Akhenaton'un bıraktığı miras yalnızca bir zamanın değişimi değil, aynı zamanda bir düşüncenin yeniden şekillenmesiydi.
Aton'a tapınmanın, Akhenaton'un idealist bakış açısının yansıması olduğu tartışmalar günümüze kadar sürmüştür. Akhenaton'un hayatında yalnızca tanrılar değil, insanlar da merkezdeydi. Özellikle de ailesi. Onun hükümdarlığı, firavunların tipik yalnız yüce figüründen farklıydı. Akhenaton, eşini ve çocuklarını sarayın duvarlarına, mezar kabartmalarına ve tapınaklara taşıyan ilk firavunlardan biriydi. Bu yönüyle o, hem bir kral hem de bir eş ve baba olarak resmedildi. Nefertiti, yalnızca güzel bir kraliçe değil, iktidarın ortağı, hatta zaman zaman gölgesini aşan bir figürdü. Aton inancının halka ulaştırılmasında Nefertiti'nin etkisi büyüktü. Onun Akhenaton'la birlikte yaptığı tapınak sahneleri, Tanrı'ya birlikte ibadet etmeleri, bazen iktidarın sembolik temsilini tek başına üstlenmesi. Tüm bunlar bir kraliçeyi neredeyse tanrısal bir statüye taşıdı. Aile sahnelerinde Akhenaton'un kızlarıyla şakalaştığı, birlikte Aton'un ışığı altında durduğu tasvirler, Mısır sanatında daha önce görülmemiş bir samimiyet taşıyordu. Bu sahneler sadece bir insanlık göstergesi değil, aynı zamanda Aton'un ışığına doğrudan muhatap olan bir ilahi aile anlayışını da simgeliyordu. Bazı teorilere göre, Akhenaton'un ölümüne yakın dönemde Nefertiti ya eş firavun olmuş ya da başka bir isimle iktidarı sürdürmüştü. Kimi araştırmacılar, onun Smenkhkare adıyla kısa süre hüküm sürdüğünü öne sürer. Her ne kadar bu döneme dair belgeler sınırlı olsa da, Nefertiti'nin sadece bir eş değil, bir güç odağı olduğu kesindir. Akhenaton'un ailesi, yalnızca bir hanedan değil, aynı zamanda Aton'un yeryüzündeki yansıması olarak sunulmuştu. Bu yaklaşım, onun inancını soyut bir fikirden çıkarıp, gündelik hayata ve insani ilişkilere taşıma arzusunu gösterir. Akhenaton bir gün sessizce ortadan kayboldu. Ölümüne dair ne kesin bir tarih ne de güvenilir bir anlatı vardır. Mezarı bile bir sır perdesiyle örtülüdür. Bazılarına göre Amarna'dadır, bazılarına göre Krallar Vadisi'ne gizlice taşınmıştır. Ölümüyle birlikte onun kurduğu şehir çürümeye başladı. Aton'un ışığı ise hızla söndü. Ardılları, kim olduğu bile net olmayan Smenkhkare ve sonrasında Tutankamun, eski tanrılara dönüşün yolunu açtı. Rahipler, Akhenaton'un adını, anıtlarını ve inancını sildi. Bu, yalnızca bir unutturma değil, bir sistematik hafıza imhasıydı. Akhenaton'un adı, yüzyıllar boyunca yok sayıldı. Ama bazıları için bu sessizlik daha büyük bir sırrın işaretiydi. 20. yüzyılın başlarında, insan zihninin derinliklerine inen Sigmund Freud, bir başka karanlık alana da cesurca adım attı. Eski Mısır ve tek tanrılı inançların kökenleri. Yazdığı Musa ve Tek Tanrıcılık adlı eserinde çarpıcı bir iddia ortaya koydu. Musa aslında bir Mısırlıydı. Üstelik bu kişi, büyük olasılıkla Akhenaton'un ta kendisiydi. Freud'a göre Musa, çölden gelen bir çoban değil, kraliyet sarayında yetişmiş, yüksek kültüre sahip bir seçkin kişiydi. Musa'nın tanrısı Yahveh ile Akhenaton'un Aton anlayışı arasında dikkate değer benzerlikler vardı. Tek ve görünmeyen bir tanrı, soyut bir ilahi güç ve heykelsiz, aracısız bir ibadet biçimi. Freud'un iddiası daha da ileri gider. Akhenaton'un dini devrimi başarısız oldu ama bu fikirler ölmedi. Bir grup inanan, Mısır'dan ayrılarak bu inancı çölde yaşatmaya devam etti. Freud'a göre Musa, bu grubun başındaydı. Tevrat'ın Mısır'dan çıkış olarak anlattığı büyük göç, Freud'un yorumunda bir halkın özgürlük arayışından çok, Akhenaton'un tek tanrılı inancının çöldeki yeni doğumuydu. Belki Akhenaton'un öğrencisiydi. Belki de Akhenaton'un kendisi başka bir adla bu inancı yeniden kurmuştu. Freud'un bu teorisi, dini anlatıları psikolojik ve tarihsel düzlemde yorumlamaya çalışan bir ilk adımdı. Bilim çevrelerinde çok tartışıldı, reddedildi ama asla tamamen unutulmadı. Çünkü soru hala çarpıcıydı. Eğer Musa, Akhenaton'sa biz hangi hikayeyi dinliyoruz?
Mısırlı araştırmacı ve yazar Ahmet Osman, bu iddiayı sadece desteklemekle kalmadı. Onu kendi eserlerinde açık ve kesin bir teori haline getirdi. Osman'a göre Akhenaton, dini devrimi başarısız olunca saraydan ayrıldı, takipçileriyle birlikte Sina'ya doğru yola çıktı. Mısır'ın çok tanrılı yapısıyla bağını kopardı ve tek tanrı inancını çöl halkları arasında sürdürdü. Ona göre Musa bir figür değil, Firavun'un kendisiydi. Akhenaton, Tanrı ile konuşan kişi olmuş, tarih boyunca farklı anlatılarla gizlenmişti. Aton'un yerini Yahve aldı ama özü değişmedi. Görünmeyen, tek bir tanrı ve onun seçilmiş elçisi. Bu teori, geleneksel dini metinlerle tarihsel arkeoloji arasında köprü kurmaya çalıştı. Ancak akademik çevreler, somut delil eksikliği nedeniyle temkinli yaklaştı. Yine de Osman'ın iddiası halk arasında büyük yankı uyandırdı. Çünkü her ne kadar bilimsel olarak zayıf olsa da anlatı gücü çok yüksekti. Akhenaton yaşarken tanrılarla savaştı, öldüğünde ise rahiplerle. Onu silmek istediler. İsmini kazıdılar, yüzünü parçaladılar, şehirlerini toprağa gömdüler. Ama onu ortadan kaldıramadılar. Çünkü bazen bir fikir, bir inanç ya da bir meydan okuma, mezar taşlarından daha uzun yaşar. Ve Akhenaton, kim olursa olsun, bir kral mı, bir peygamber mi, yoksa sadece bir hayal mi? Hala konuşuluyor.